Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışı çıtır çıtır, içi ise tel tel ayrılan ıspanaklı börek tarifi hazırladım. İnanılmaz lezzetli ve aynı zamanda çok kolay bir yöntemle hazırladım. Hadi buyurun tarifimize geçelim. İyi seyirler. Tabağımın içerisine 2 su bardağı ılık su alıyorum. Ve 1 tane yumurta alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Lütfen suyu ılık kullanmaya özen gösterelim. Sonrasında unumu ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktarı herkeste farklılık gösterecektir. Onun için mutlaka azar azar kullanmaya özen gösterelim. Öncelikle tabağımın içerisini de toparlıyorum. Sonrasında ise tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar böyle güzel bir şekilde yoğurursak bir o kadar güzel börekler elde etmiş oluruz arkadaşlar. Lütfen bu önemli püf noktaya dikkat edelim. Sizler de görüyorsunuz ki hamurunda kabartma tozu, maya dahi yok. Ama gerçekten çok güzel bir sonuç elde ediyoruz. Mutlaka bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Üstelik çok kurtarıcı bir börek tarifidir. Dilerseniz akşamdan yapıp sabah da pişirebileceğiniz kolay börek tarifidir. Hamurumu gördüğünüz şekilde yoğurdum ve sizlere de kıvamını gösterdim arkadaşlar. Böyle ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettim. Sonrasında 4 parçaya kesip bezelere ayırıyorum. Beze yaparken lütfen elimizden geldikçe pürüzsüz olmasına özen gösterelim. Böylece çok kolay bir şekilde yufka açabileceğiz. Bezelerimi artık tabağımın içerisine alıyorum. Üzerlerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Biz de o arada iç harcını hazırlayalım. Bunun için 4 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Üzerine bir büyük boy soğan ilavesi yaptıktan sonra yaklaşık 300 gram kadar kıyma ekliyorum. Tabi soğanın pembeleştikten sonra kıymamı güzel bir şekilde pişirdikten sonra baharatlarını ekliyorum. Pul biber, tuz ve karabiber hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz rahat bir şekilde arkadaşlar eğer denemek isterseniz. Ve önceden hazırladığım ıspanaklarımı ilave ediyorum. Tabii ki de birden ilave etmeyelim arkadaşlar. 2 defa ilave ettim ben. Güzel bir şekilde pişirdikten sonra artık iç harcımız hazır. Diğer taraftan 150 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve yağ karışımımız da hazır. Artık bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlendi. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açabileceğiz. Öncelikle tezgahımın üzerine cömert bir şekilde un serpiyorum. Ve sonrasında elimle hafiften açarak bezemi büyütmeye çalışıyorum. Bir merdane yardımıyla da yapabilirsiniz aynı işlemi ama ben bu sefer oklava tercih ettim. Açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar. Ne kadar böyle incecik açarsak bir o kadar çıtır çıtır böreklerimiz olacaktır. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı, beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Ve gerçekten yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden teker teker teşekkür ediyorum. Eğer bu işlemi bir merdane yardımıyla açarsak arkadaşlar ara sıra un serpmeyi ve ters düz yapmayı unutmayalım lütfen. Ve ilk bezeyi açarken bu kadar un kullanmamaya da özen gösterin. Çünkü mutlaka ara sıra un kullanmanız gerekecektir ve hamurumuz sertleşecektir. Yufkamı büyütebildiğim kadar büyüttüm bir oklava yardımıyla. Sizlere de inceliğini göstereyim. Gerçekten incecik oldu. Düzelttikten sonra erittiğim tereyağı sıvı yağ karışımından her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Lütfen kuru kalmayacak şekilde yağlayalım. Bu sayede kat kat tel tel olacaktır böreklerimiz.
Yufkamı yağladıktan sonra katlama aşamasına geçiyorum. İki uç kısmını ortada birleştiriyorum gördüğünüz şekilde ve tekrardan yağlıyorum. Kuru bir yer bırakmayalım. Yağladıktan sonra tekrardan iki uç kısmını ortada birleştiriyorum ve kare formunu veriyorum. Diğer 3 tane bezelerimi de aynı şekilde aynı yöntemle yaptım arkadaşlar. Çok kolay bir yöntem gerçekten. Dilerseniz bu şekilde buzdolabına kaldırıp sabah kaldığınız yerden devam ederek de yapabilirsiniz böreklerinizi. İlk yaptığımdan hemen açmaya başlıyorum. Bir merdane yardımıyla öncelikle hafif bir şekilde un serpiyorum. Sonrasında kare bir şekilde açıyorum. Çok fazla büyütmenize bu aşamada hiç gerek yok. Tepsinin büyüklüğüne kadar ayarlayabilirsiniz. Açtıktan sonra hazırladığım ıspanaklı iç harcımı ilave ediyorum. Tabi bu arada dilerseniz patatesli, peynirli de börek tarifi hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla isteğinize bağlıdır. Ve ikiye katlıyorum böreğimi. Ve özellikle güzel pufuduk görüntüsünü elde etmek için gördüğünüz şekilde bir oklava yardımıyla inceltip sonrasında katlıyorum. Bu sayede gerçekten kabarıyor ve güzel bir şekilde içi de pişiyor. Hiçbir şekilde hamurlaşma olmuyor böreklerimizde. Hepsini aynı bu şekilde yaptıktan sonra tepsimin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmazsanız da hiç sorun değil. Böreklerimi keskin bir bıçak yardımıyla gördüğünüz şekilde çizik atıyorum. Atmak zorunda değilsiniz. Sonrasında büyük boy yumurtanın sarısını ayırdım ve üzerlerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Böyle üzerleri nar gibi kızardıktan sonra fırınımdan alıyorum. Ve gerçekten hepsi birbirinden güzeldi ve çıtır çıtırdı gerçekten. Hem altını hem üstünü hem de içerisini sizler için detaylı bir şekilde gösterdim. Bugün sizler için ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli. Dilerseniz kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yapımı da oldukça kolaydır gördüğünüz şekilde. Ben sizlere gösterirken gerçekten hala içerisinden buhar çıkıyordu. O kadar sıcaktı. Sıcak olmasına rağmen gördüğünüz şekilde nasıl güzel ve nasıl böyle tel tel ayrılıyor. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Mutlaka ama mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ettiğim bir ıspanaklı börektir. Gerçekten çok lezzetlidir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Bugünkü lezzetli böreğimizin tarifin sonuna geldik. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.